Şimdi sizlere yepyeni ve bir o kadar da kaçık bir çizgi diziden bahsedeceğim. Tıpkı Hello Boys ve Husband Hotel veya Murder Drones gibi yapımlara benzeyen, absürtlük dereceleri yüksek, şu an için mizah seviyesinde benzer olduğu bir yapım olan Digital Sources'tan bahsedeceğim. İlk pilot bölümün yayınlandığından beri 19 milyon izlenen bu yapımın yine Glitch tarafından bizlere sunulduğunu bilmeniz gerek. Bu videoda ise karakterleri inceleyip bizlere az da olsa neler anlattığından bahsedeceğiz. Bu arada sizlere çizimler basit gelmesin, yapımın kendine has bir tarzı var. Bu yüzden videoya başlamadan önce videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi arkadaşlarıma minnettarlığımı sunarım ve teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek hemen videoya geçelim. Ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. İlk öncelikle bu yapımdan bahsedelim. Burada karakterlerin gerçekten bir insan olduğunu ancak bu yere nasıl geldiklerini bilmedikleri bir bilinmeyenle bizleri karşılıyor. Sorun şu ki bu insanlar nasıl buraya geldiklerini bilmediği gibi aynı zamanda kim olduklarını da bilmiyorlar. İsimlerini hatırlamıyorlar. En son nerede olduklarını bilmiyorlar. Sadece bir zamanlar insan olduklarını ve uyandıklarında burada olduklarını hatırlıyorlar. Bu evrende varlığını sürdüren bazı varlıklar var. Ne zaman geldiklerini tam hatırlamasalar da burada yıllardır olduklarını biliyorlar. Yemek yeme ihtiyaçları yok. Tuvalet ihtiyaçları yok. Herhangi bir sorumlulukları yok. Amaçsız bir biçimde ne yapacaklarını bilmeden öylece duruyorlar. Fakat bu evrende varlığını sürdüren bazı gizemli olaylar da var. Bir boşluk var. Bu boşluk içinde hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Aynı zamanda bir de mahzen var. Burada ise kendi benliklerini kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen, saldırgan bir tavır sergileyen yani soyutlanmış yaratıklar mevcut. Halbuki kendilerini kaybetmeden önce bir zamanlar onlar da insandı. Bu evrende var olmak ve amaçsızlığın vermiş olduğu çılgınlık onları delirtip bu yaratıklara dönüştürüyor. Dokunduğu her şeyi bozabiliyor. Tıpkı Pibi virüsünde olduğu gibi. Tabi bu evrenin bir de yöneticisi var. Aslında o bu bütün sirki işletiyor. İnsanlara, daha doğrusu oradaki canlılara ufak görevler vererek amaç veriyor. Tıpkı oyun kurucu gibi. Bu cümleyi iyi hatırlayın. Ne demek istediğimi şimdi sizlere anlatacağım. O yüzden hemen karakterlere geçelim. Bizim en yeni karakterimiz Pomni. Pomni'nin gergin, çekingen ve paranoyak bir tavrı var. Pilot bölümünde içinde bulunduğu çıkmazdan korktuğu, hatta inkara yenik düştüğü ve paranoya ve sanrı belirtileri gösterdiği gösterilmiştir. The Amazing Digital Sources'ta ebedi kapana kısılmanın varoluşsal korkusuyla karşı karşıya kalındığında Kenny devreye girmeden önce soyutlanmanın eşiğine gelerek neredeyse çıldırıyordu. Buradaki soyutlanma bildiğiniz üzere mahzene kapatılan o bozuk canavarlara dönüşmesi şeklinde. Bir de sürekli olarak karşısına çıkan çıkış kapısını bulduğunda orta derecede paranoya belirtileri yaşar ve halüsinasyon gördüğüne inanıyor gibi gözükür. Kişiliği dijital sirkteki görünüşüne yansır. Artan endişe veya korku hissettiğinde göz bebekleri animasyonlu kararmalarla değiştirilir. Benim anladığım kadarıyla karakterin yapısına göre bir tür şekle bürünüyorlar. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. O yüzden devam edelim. Zubul çok huysuz ve sinirlidir ve bir parçası yanlış yolda olduğunda oldukça sinirlendiği görülür. Jax gibi tam olarak ne olduklarını bilmedikleri için bir kimlik krizi yaşamaktalar. Bu karakterin sinirli ve dengesiz oluşu bedenine yansımış olabilir. Kangol psikolojik bir kriz yaşıyor olabilir. Başlangıçta mutlu, masum ve sevimli görünmesine rağmen çekingen ve talihsiz bir birey gibi görünüyor. Komedi maskesi kırıldığında daha çok üzüldüğü ve depresyona girdiği gözlemlenir. Bu da karakterin aslında mutlu gibi gözüken ancak psikolojik sorunları maskelen bir birey olarak sınıflandırmama neden oldu. Kinger, cesaret eylemleri gerçekleştirmeyen, düzensiz ve paranoyak olarak gösterilir.
Ayrıca sirkte geçirdiği süre boyunca çıldırmış gibi gözüküyor. Rastgele davranmaya başladığı da gösterilmiştir. Sık sık insanların yanında olduğunu unuttuğu ve onlardan ürktüğü görülür. En eski sirk üyesidir. Hatta ilk buraya gelen odur. Ragata en tatlı küçük iyimser olarak tanımlanır. Bu iyimserlik göründüğü kadar basit değil, çünkü aklını başında tutmak için sürekli mutlu bir tavır sergiliyor. Ağır yaralanmaları ve diğer ciddi olayları görmezden geliyor. Bu da travmatik olarak kötü olan olayları bile iyi yönden bakmaya çalışan biri gibi gösteriyor. Gelelim benim en gıcık olduğum karaktere, Jax. Jax yaramaz, dürtüsel, asi, pervasız, alaycı ve küçümseyen bir bireydir ve etraftakiler için nadiren empati veya pişmanlık gösterir. Dijital sirkteki hapsedilmesine tamamen kayıtsızdır. Sanki işine gelmiş gibidir. Jax'in başkalarını umursamaması, düşünmeden Gangle'ın zaten bozuk olan komedi maskesine bastığında da kişiliğini belli eden tavırlardan bir tanesidir. Başkalarının görünüşlerine çok az önem verir ve grubun fikir birliği onu ilgilendirmez. Diğerleriyle otantik bir şekilde ilişki kurmak yerine dijital sirkin genel etkilerine yalnızca eğlencesi veya yararı için katılıyor gibi gözükmekte. Muhtemelen Jax doğası gereği bencildir. Ancak onu rahatsız etmeye başladıklarında da harekete geçme eylemi gösterir. Gelelim bu sirkin oyun kurucusuna. Kenny, saçma, abartılı, hayat dolu bir elebaşı olarak tasvir edilmiş. Bununla birlikte onda bir mesafelilik ve etrafındaki karakterlerin yaşadığı travmatik olaylara karşı açık ve önemli bir kopukluk var. Dizinin yaratıcısı Kenny'nin insanları esir alma ve onlara komik derecede ölümcül sirk oyunları ve hileleriyle eziyet etme tutkusuna rağmen aslında düpedüz kötü olmadığını, sadece habersiz bir şekilde yaramaz olduğunu belirtiyor. Yani tam olarak ne yaptığını bilmiyor. Kenny'nin zaman zaman ketum olduğu, genellikle bitmemiş işiyle ilgili bilgileri gizlediği ve hatta yalan söylediği de gösterilir. Şimdiye kadar bu girişimlere tamamen saf ve yanlış yönlendirilmiş niyetler tarafından ilerlediği gösterilmiştir. Bu karakterlerin kendini bilmez tavırları ve her bir karakteri incelediğimizde psikolojik bir problemi ortaya çıkarmakta. Yani bu çizgi dizideki karakterler gerçek hayatta benzer sorunları bünyelerinde barındırıyordu. Dijital sirke geldiklerinde ise mevcut yapıları bu psikolojik sorunları yansıtacak şekilde gelişti. Her bir karakter sırasıyla benim gözlemime göre şu sorunları içermekte. Pomni paranoyak, Zubul öfkeli, Gangle çift kişilik sorunsalı var, Kinger korku, Ragatha aşırı iyimserlik, Jax bencil ve Kenny ise dengesiz olmak üzere her birinde psikolojik sanrılar mevcut. Şu an konuşmak için çok erken olsa da ilerleyen bölümlerde eminim ki güzel şeyler olacaktır. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.